Maskenin ardındaki adam. Victor Osimhen. Hikaye Lagos'un tozlu sokaklarında başlıyor. Victor Osimhen yokluklar içinde bir çocukluk geçirirken futbol onun birçok Afrikalı çocuk gibi kurtuluş yolu oldu. Bugün hem sahadaki başarıları hem de insanlığa olan katkılarıyla bir ikon haline geldi. Maskenin arkasındaki adamın tüm zorluklara rağmen zirveye nasıl ulaştığına tanık olacağız. Bölüm 1. Lagos'un sokaklarından Avrupa sahalarına. Victor James Osimhen 29 Aralık 1998'de Lagos, Nijerya'da doğdu. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Victor, çocukluk yıllarında ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle sokaklarda su satarak hayatını idame ettirdi. Annesini de kaybettiği bu dönem hem onun hem de ailesinin en zor yılları oldu. Futbol kariyeri boyunca Osimhen'in her gol attığında elleriyle gökyüzünü işaret etmesi aslında annesine olan özlemini ve sevgisini ifade ediyor. Osimhen'in futbol tutkusu bir Galatasaray efsanesi de olan Didier Drogba'yı idol alarak ve devasa bir çöplükte pet şişelerle futbol oynayarak başladı. Futbola ilk olarak Ultimate Strikers FC DEBA altyapısında başlayan Osimhen, 2012 yılında Ultimate Strikers Akademi'ye katıldı. Burada aldığı eğitimle birlikte yeteneği hızla gelişti ve 2015 FIFA 17 yaş altı Dünya Kupası'ndaki performansı onun dünyaya açılan kapısı oldu. Bölüm 2. Kariyerindeki dönüm noktaları. 2015'teki turnuvada attığı 10 gol Nijerya'yı şampiyon yaparken kendisine altın ayakkabı ödülünü kazandırdı. Bu performans Wolfsburg kulübünün dikkatini çekmişti. 3,5 milyon euro bedelle 2017'de Almanya'nın yolunu tuttu. Ancak Wolfsburg'daki dönemi sakatlıklar ve uyum sorunlarıyla Osimhen'in istediği gibi geçmedi. Forma şansı bulamadığı dönemde depresyona girdiğini ve futbolu bırakmayı dahi düşündüğünü söyledi. Ailesinin desteği ise onun futbolun içinde kalmasını sağlamıştı. Bir sonraki durağı yükselişin başlangıcı ise Charleroi oldu. İlk olarak kiralık olarak katıldığı Belçika ekibinde gösterdiği 25 maçta 12 gollük performans kariyerini yeniden canlandırdı. Dikkatler tekrar Osimhen'e doğru dönmüştü. Bu ışığı fark edip onu bir üst seviyeye taşıyacak olan ise Fransa'nın ünlü kulüplerinden biri olan Lille'di. 30 milyon euro bedelle Osimhen'in Avrupa arenasındaki yükselişi artık Fransa Lig 1'de devam edecekti. Sadece 10 ay geçirdiği Lille'de 27 maçta 13 gol atmayı başarmıştı. Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri de artık Osimhen adını bir kenara yazmaya başlamışlardı. 29 Ekim 2020'de ise bir başka Avrupa devi kapıyı çalmıştı. Napoli tam 75 milyon euro bedelle onu kadrosuna kattı. Bu bedel Afrika tarihindeki en yüksek ikinci transfer bedeli olarak da tarihe geçti. Şimdi sırada yeni bir macera vardı. Bölüm 3. Napoli'de bir efsanenin doğuşu. Napoli'deki ilk zamanları da kolay olmadı. Yaşadığı sakatlıklar onun sürekli performansını bir nebze etkiliyordu. Ama geri dönüşlerinde gol atmaya devam ediyordu. İlk sezonun sonunda Napoli ligi 5. tamamlıyordu. Hem Osimhen'in hem de Napoli'nin yeniden doğuşu Osimhen'in 2021'de yaşadığı yüz sakatlığından sonra oldu desek sanırım yanlış olmaz. 21 Kasım 2021 günü Inter'le deplasmanda oynadıkları maçta bu videoyu çektiğim günlerde adı Galatasaray ile de anılan Milan Skriniar ile çarpışan Osimhen ikinci yarıda oyundan alınıyor ve hastanenin yolunu tutuyordu. 2002 yılında verdiği bir röportajda ise o günleri şöyle ifade ediyordu. Inter maçında aldığım o darbe ölüme yakın bir sakatlık gibiydi. Sedye kullanmadan ayağa kalkabilmek, sahadan kendi başıma çıkabilmek, o zaman bunun üstesinden gelebileceğim bir şey olduğunu düşünmüştüm. O darbeden sonra ameliyat olan Osimhen'in çenesine 18 vida yerleştirildi ve ömür boyu maçlarda koruyucu olarak kullanmak zorunda olacağı ve ikonik hale gelecek olan maskenin doğuşu da böyle olmuş oldu. 2 aylık bir aradan sonra sahalara dönen Osi elinden geleni yapsa da Napoli bu sefer sezonu 3. olarak tamamlıyordu. 2022-2023 sezonu ise onun ve Napoli'nin altın yılı olacaktı.
Dile kolay tam 33 yıl. İtalya Serie A'da en son Diego Armando Maradona'lı kadrosuyla şampiyonluk yaşayan Napoli bu hasretini 33 yıl aradan sonra bitime 5 hafta kala Osimhen'li kadrosuyla tekrar başaracaktı. Ligde 26 gole katkı sağlayan Osi de şampiyonluğun mimarlarından biri olacak ve adını Napoli tarihine altın harflerle kazıyacaktı. Bölüm 4. Napoli'den ayrılış ve Galatasaray. Şampiyonluk sonrasında 120 milyon euro serbest kalma bedeli olan Osimhen'e birçok transfer teklifi yapıldı. Paris Saint-Germain ile anlaşan Osimhen'in transferi 100 milyon euro üzerinde ısrarcı olan Napoli'nin sert tavrı yüzünden iptal oldu. Bu transfer iptalinden bir süre sonra devreye bu kez Arabistan ekibi Al Ahly girdi. Uzun pazarlıklar sonunda anlaşma sağlanmış gibiydi ama Napoli yönetimi son anda tekrar fiyat arttırma girişiminde bulununca sofradan Arap takımı da kalkmıştı. Hemen ertesinde Chelsea oyuncuyu kiralık olarak istese de bu sefer Osimhen tarafı geçici bir transferi istemediklerini belirtmişti. Napoli ile Osimhen arasındaki ipler artık gerilmeye başlamıştı. 2023 yılı Eylül ayında Napoli TikTok hesabından skandal bir video paylaştı. Önceki hafta Bologna ile deplasmanda oynadıkları maçta penaltı kaçıran Osimhen'le alay eder gibi bir video paylaşan resmi hesap sonrasında geç de olsa bunu sildi ama ipin ucu artık kaçmıştı. Osimhen'in menajeri Napoli'yi itibar zedelemekten dolayı dava açmakla tehdit etti. Napoli ise yaptığı açıklamada şöyle dedi: Osimhen'i gücendirmek veya alay etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Söz konusu paylaşımın yanlış anlaşıldığını düşünüyor, kanıt olarak yurt dışından birçok transfer teklifi gelmesine rağmen hepsini reddettiğimizi hatırlatırız dedi. İçerisinde ince bir mesaj vardı. Hepsini reddettiğimizi hatırlatırız. Bu olaylardan sonra Osimhen de artık kulübe olan kızgınlığını dile getirdi ve kulüp bile arasındaki gerilim tam anlamıyla başlamış oldu. Napoli yönetimi onu kadro dışı bıraktı ve 9 numaralı formayı da Lukaku'ya verdi. Ve geldik imkansıza. Bu kaosun ortasında 3 Eylül 2024 günü Galatasaray'dan bir kap bildirimi geldi ve geçici transfer görüşmeleri başladı. Osi artık kendisine sıcak bir yuva bulmuştu. İdolü olan Drogba'nın da durağı olan aslan yuvasını. Galatasaray inanılmaz bir fırsat transferinden yararlanıp bu dünyaca ünlü yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Aslanlar gibi karşılandı, gollerini attı, herkese kendini futboluyla ve karakteriyle hayran bıraktı ve bırakmaya da devam ediyor. Bu hikayenin sonu daha gelmedi. 2025 yılında bizi daha neler bekliyor göreceğiz. İyi ya da kötü, hayal kurmak her zaman güzel. Son söz. Victor Osimhen bir futbolcudan fazlası. Sahadaki başarıları kadar toplumuna olan katkılarıyla da bir ilham kaynağı. O sadece maskenin ardında değil, Afrika'nın ve bizim kalbimizde de bir kahraman. Maskenin arkasındaki adam belgeselinde Victor Osimhen'in hayat hikayesini bir de benden dinlediniz. Onun başarıları, dayanıklılığı ve azmi hepimize ilham versin. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin.